Konnichiwa, hajimemashite, İbrahim desu. Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün size Japonya Dil Okulu için gerekli olan evraklardan ve okul ücretlerinden bahsedeceğim. Aklınıza takılan sorularda muhakkak aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Elimden geldiğince sorularınızı cevaplamaya çalışacağım. Cevaplayamadığım yerde bu soruları sorunun asıl muhatabına sorup ondan cevap bekleyeceğiz. Aynı zamanda kanalıma desteklerinizi de bekliyorum. Olumlu veya olumsuz düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz beni çok mutlu edersiniz. Öyleyse çayınızı kahvenizi alın. Hazırsanız başlayalım. Japonya'da dil eğitimi alabilmek için aslında kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere iki çeşit dil eğitimi var. Kısa dönem için en az bir ay, en fazla 3 ay olmak üzere dil eğitimi alabiliyorsunuz. Tabi bunda turist vizesiyle gidebiliyorsunuz. Öğrenci vizesiyle gidemiyorsunuz. Turist vizesiyle gittiğiniz zaman da çalışma belgesi alamıyorsunuz. Eğer uzun dönem dil eğitimi almak istiyorsanız öğrenci vizesi alıyorsunuz. Bu vizede de 28 saatlik part-time çalışma hakkınız bulunuyor. Size ücretlerden bahsetmek istiyorum başlangıç olarak. Çünkü en önemli şey herkesin aklında olan şey. Böylelikle hangi dili öğrenmek istediğinize göre değişir. Ülkeye göre kıyaslama yapabilirsiniz. Bir İngilizce için atıyorum Malta ile veya Dubai ile kıyaslamanızı yapabilirsiniz. Veya kendi bütçenize göre yorumlayabilirsiniz. Şöyle ki 1 yıl 3 aylık dil kursunu tercih ederseniz buna Ocak ayında başlıyorsunuz. Ve toplam ödemeniz gereken 987.250 yen yapıyor. 1 yıl 6 aylık dil kursunu tercih ederseniz buna Ekim ayında başlıyorsunuz. Toplam ödemeniz gereken ücret 1.171.500 yen yapıyor. 1 yıl 9 aylık dil kursunu tercih ederseniz buna Temmuz ayında başlıyorsunuz ve toplam ödemeniz gereken ücret 1.355.750 yen yapıyor. Eğer 2 yıllık dil kursunu tercih ederseniz buna Nisan, Temmuz, Ekim, Ocak aylarının hangisinde isterseniz başlayabilirsiniz ve toplam ödemeniz gereken ücret 1.540.000 yen yapıyor. Ben 2 yıllık gideyim daha ucuza denk gelir diye bir mantık yok. Hani en uzun döneme gideyim daha ucuza denk gelir bana diye bir mantık yok. 6 aylık ücret sabit fiyat. Ondan sonra ekstra okuduğunuz aya göre ücret ekleniyor üstüne aynı fiyat üzerinden. Uzun döneme göre belirli bir indirim yapılmıyor. Şöyle ki 6 aylık fiyat 368.500 yen. Sadece ilk 6 ayda giriş vergisi var. 6 aydaki giriş vergisi de 66.000 yen. Yani ilk 6. ayınız için siz 434.500 yen ödüyorsunuz. Ondaki 6 aylar için de 368.500 yen ödüyorsunuz. Kısaca bir örnek vermek gerekirse 1 yıl 3 aylık bir başvuru yaptığımızı düşünelim. Biz ilk 6 aylık ücretimizi gitmeden ödüyoruz. Vizemiz onaylanırsa vize onayladıktan sonra ilk 6 aylık ücretimizi ödüyoruz. Bu da 434.500 yen yapıyor. Bunu ödedikten sonra biz Japonya'ya dil eğitimine gidebiliyoruz. 6 aylık dil eğitimimizi aldıktan sonra ikinci 6 ayı ödeyip aynı şekilde devam edebiliyoruz arkadaşlar. Bir anda hepsini ödeyeceğiz diye bir zorunluluğu yok bunun. 6 aylık 434.500 yenimizi ödedikten sonra ikinci 6 ayımız 368.500 yeni ödüyoruz. Ve sonra geriye kalan 3 aylık ödememiz bizim yarısı olan 184.250 yen. Yani toplamda biz 1 yıl 3 ay gittiğimiz takdirde ödeyeceğimiz toplam miktar 987.250 yen. Ben TL'ye çevirmeyeceğim çünkü ne zaman izlediğinize göre TL karşılığı değişebiliyor. Kafanızın karışmaması için yen üzerinden gitmek daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Japonya dil eğitiminin fiyatları bu şekilde. Ve gördüğünüz üzere hani 2 yıllıkta da 6 aylık ücretler 368.500 yen. En kısa olan 1 yıl 3 aylıkta da 6 aylık şu ücret 368.500 yen. Ve gerekli evraklar. Vize başvurusu başlangıcı için ilk başta toplamanız gereken evraklar nelerdir onlardan bahsedelim. Birincisi başvuru formu. Başvuru formunuz gerekiyor. İkincisi en son mezun olduğunuz okulun diploması gerekiyor. Eğer lise mezunuysanız lise diploması, üniversite mezunuysanız üniversite diploması. Üçüncüsü transkriptiniz, lise transkripti veya üniversite transkripti. Dördüncüsü Japonca dil seviyeniz. Şöyle ki eğer üniversite mezunuysanız dil seviyesine ihtiyacınız yok. Sıfır Japonca ile de gidebilirsiniz. Fakat lise mezunuysanız sizden en az 150 saatlik Japonca dil eğitimi aldığınıza dair belge veya en az N5 seviyesinde bir sınav belgesi istiyorlar. Lise mezunuysanız. Eğer üniversite mezunuysanız böyle bir şart yok. Beşincisi kimliğinizin fotokopisi. Altıncısı pasaportunuzun fotokopisi. Yedincisi de 6 adet fotoğraf. Bu sizin
Vize başvuru için başlangıçta istenen evraklar. Tabii bunun içinde eğer daha önceden Japonya'da bulunduysanız onun içinde ekstradan birkaç evrak istiyorlar. İkinci kısımda ise sizin sponsorunuzdan istenen evraklar var. Bunlar gene sponsorunuzun başvuru formu. Size sponsor olduğuna dair başvuru formu. İkincisi sponsorunuzun kimlik bilgileri. Üçüncüsü sponsorunuzun banka bakiye bilgileri. Dördüncüsü bir yıllık hesap dökümü. Beşincisi sponsorunuzun yıllık gelir belgesi. Yani yıllık maaşı. Altıncısı çalışma belgesi. Nerede çalıştığına dair belge. Yedincisi sponsorunuzun sizinle olan aile bağını kanıtlayan belge. Dediğim gibi eğer lise mezunuysanız sizden 150 saatlik bir Japonca eğitimi ya da en az N5 seviyesinde sınav belgesi istiyorlar. Ve 12 yıllık temel eğitimi tamamlamış olmanız gerekiyor. Yani en az lise mezunu olmanız gerekiyor Japonca dil eğitimi alabilmek için. Ve ek olarak sponsor. Sponsor siz de olabilirsiniz, ailenizden biri de olabilir, bir tanıdığınız da olabilir. Ama her zaman ya siz ya da birinci dereceden aile bağı olduğunuz birisinin olmasında vize onayı için çok daha büyük yarar var. Ne kadar uzak tanıdık o kadar vizede problem demek. Ve bunların dışında sizden genel bilgi olarak bir başvuru formu iletiyor size dil okulunuz. Bunu doldurmanız gerekiyor. Ona da kısaca bakalım. Bu başvuru formunda bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Burada mesela adınız, soyadınız, evli misiniz, bekar mısınız, doğum yeriniz, pasaportunuz, daha önceden Japonya'da bulundunuz mu, eğitim bilgileriniz, hangi eğitimi istiyorsunuz onlardan bahsediyorsunuz. Sonra okulunuzdan bahsediyorsunuz. Hangi okulları okudunuz onları yazıyorsunuz. İş deneyimlerinizden bahsediyorsunuz. Aile bireylerinizi anlatıyorsunuz. Sponsorunuza dair bilgileri yazıyorsunuz. Bu kısımda yine okul bilgilerinizi. Tabii siz ilk taraftakileri doldurunca buralar otomatikman doluyor. Sadece buraları kontrol ederseniz yanlış bir şey varsa onları düzeltirsiniz. Burada yine okul bilgilerinizden bahsediyorsunuz. Aile bireylerinizin adreslerinden, uyruklarından, evli mi, bekar mı, işte doğum tarihlerinden bahsediyorsunuz. Burası niyet mektubu bölümü. Niyet mektubunuzu buraya yazıyorsunuz. Bunun için dil okulunuzdan birkaç örnek isteyip onları da düzelterek, düzenleyerek yazabilirsiniz. Hani birkaç örnek isteyin. İlham alın, başlangıcınızı onlara göre ayarlayın, kendinize göre düzeltin. Doğru ve açık bir şekilde yazarak niyet mektubunuzu buraya doldurabilirsiniz. Bu kısımda sponsorunuzun niyet mektubu diyelim. Bunun için de birkaç örnek isteyebilirsiniz. Bence örneği isteyin. Direkt kopyala yapıştır yapın. İsimleri değiştirin. Yeterli, bu çok önemli. Bu sponsorun niyet mektubu çok önemli değil. Önemli olan sizin niyet mektubunuz ve yani para. Bankanızda bulunan para. Önemli olan o şu an. Japonya Dil Okulu'nun başlangıç için gerekli evraklar, belgeler, doldurulması gereken başvuru formu bu şekilde. Evet, birinci kısmı burada bitirelim. Vize başvurusu için hangi evraklar lazım ilk başta onlara baktık. Dil okulunun ücretlerine baktık. 1 yıl 3 aydan 2 yıla kadar olan ücretleri kontrol ettik. Ve dil okulunun bizi tanıyabilmesi için başvuru formunu nasıl doldurmamız gerekir onları öğrendik. Birinci kısmı burada bitirelim. Aklınıza takılan sorular falan olursa muhakkak yorumlarda belirtin. Onları elimden geldiğince yanıtlamaya çalışacağım. Yanıtlayamadığım yerde sorunun esas muhatap olan kişiye soracağız. Ondan cevap bekleyeceğiz. Aynı zamanda olumlu ve olumsuz düşüncelerinizi de belirtirseniz çok memnun olurum. İkinci kısımda tekrardan görüşmek üzere. Sayonara.